Çarpıcı, yüksek konseptli bir 1970'ler kabusu. Yılın en iyi korku filmlerinden birinde ekrana David Dastmalchian hakim oluyor. Seçilmiş korku filmlerinin çağrıştırabileceği belirli bir kalite vardır, zorluk derecesi yüksek olan ve söz konusu korku filmi çok özel bir zamanı ve yeri çağrıştırmaya çalıştığında daha da yükselen bir kalite vardır. Bunu The Blair Witch Project gibi buluntu görüntülerle ilgili filmlerde, Sinister gibi buluntu görüntülerle ilgili filmlerde ve hatta The Witch gibi tamamen tarihi kurgu eserlerinde gördük. Tanımlaması zor ama başınıza geldiğinde anlarsınız, izlediğiniz şeyin gerçekten yaşandığı ve sizin onu asla görmemeniz gerektiği hissi. Bu yasak izleme hissini tam olarak nasıl elde ettiğinizi belirlemek zordur. Bu, bir izleyicinin filmin sürükleyici deneyimine derinlemesine dalıp karakterlerle birlikte nefesi kesilip çığlık atması durumunda, duygu bağlandığında her şeyi daha da büyülü hale getirir. Bazen bu bir prodüksiyon tasarımı, fotoğrafçılık veya basit bir kavramsal parlaklık meselesidir. Bazen üçü veya daha fazlası olabilir. Bu faktörlerin bir araya gelmesi ve David Dastmalchian'ın vahşi, etkileyici başrol performansı sayesinde Late Night with the Devil, asla görmememiz gereken bir şey gibi hissetme gibi nadir bir başarıyı başarıyor. Ama bir kere gördükten sonra gözlerimizi kaçıramayız. Dastmalchian, hayatının son 6 yılını reytinglerde Johnny Carson'ın peşinde koşarak geçiren, 1970'lerde gece yarısı sunucusu olan Jack Delroy'dur. Jack Delroy'lu Gece Kuşları adlı şovu her zaman popüler olmuştur, ancak hiçbir zaman en üst sıralarda yer alamamıştır. Bu, başarıya, istikrara ve mutlu bir ev hayatına rağmen Jack'i etkileyen bir şeydir. Kanser karısını ele geçirdiğinde, Jack'in hem kişisel hem de profesyonel hayatı eşzamanlı olarak sekteye uğrar, şovu tehlikeye girer ve ona, tam da canlı bir Cadılar Bayramı yayını olan Sweeps Week şovuyla ilgisini sürdürmek için son bir şans kalır. Late Night with the Devil, belgesel tarzı kısa bir giriş yardımıyla, o yayının, am görüntüleri, olarak sunuluyor ve reklam aralarındaki aksiyonu yakalayan kamera arkası kameralarla tamamlanıyor. Bu, yönetmenler ve yazarlar Colin ve Cameron Kernes'in, 1970'lerin gerçek bir talk şovu gibi görünen ve hissettiren şeyin her ayrıntısını yakalaması, ardından izleyici bir kabusun içinde hapsoluncaya kadar korku kadranını yavaşça açması gerektiği anlamına geliyor. İşte tam bu noktada film, görüntü yönetmeni Matthew Temple, yapım tasarımcısı Otello Stolfo ve kostüm tasarımcısı Stephanie Hook'un yardımıyla anında ve fantastik bir başarı elde ediyor. Setlerden bölümler arasındaki tamponlara ve Delroy'un gardırobuna kadar Night Owls'la ilgili her şey, Carson ile Dick Cavett arasında bir yere denk gelen ve bu nedenle de başarılı olabilecek bir dizi olan 70'lerin TV gizeminin gerçek bir kayıp parçası hissini çağrıştırıyor. YouTube'da ve internetin karanlık köşelerinde sonsuza kadar dolaşacak olan çok sayıda vahşi anlara kolaylıkla ev sahipliği yapabilir. Gore Vidal ve Norman Mailer'ın Cavett hakkında tartıştığı klipleri veya Andy Kaufman'ın gece geç saatlerde yaptığı kavgacı, yıpratıcı parçalarını gördüyseniz, anlayacaksınız. Dastmalchian'ı Dune'dan, The Suicide Squad'dan ya da başka birçok rolden tanımış olmanız önemli değil. Birkaç dakika içinde gösterinin havasına kapılıyorsunuz. Delroy, 1977'deki bu kayıp Cadılar Bayramı gecesinin görüntülerinde izleyicilerin görmeyi bekleyecekleri şeye zemin hazırlıyor, medyumla, kendini beğenmiş bir şüpheciyle, bir parapsikologla ve bir iblis tarafından ele geçirildiğini iddia ettiği kızla röportajlar. Bunun ötesinde, olay örgüsü hakkında daha fazla konuşmayacağız, çünkü sadece olanları değil, aynı zamanda Kernes'in bu hikayenin daha geniş yay içinde herhangi bir anın gerilimiyle ne kadar iyi oynadığını da korumaya değer. Film, medya ve stüdyo izleyicileri arasındaki garip etkileşimlerden, şüphecilerle, yani programdaki diğer herkes arasındaki kısa ayrılıklara ve Jack'in gerçekte neyin peşinde olduğunun, neden bunun peşinde olduğunun oldukça net hale geldiği ana kadar her şeyi ustalıkla manipüle ediyor. Bu gecede çok özel bir insan topluluğu bir araya getirildi. Oluşum kesinlikle lezzetli, ancak getirisi tartışmasız daha da muhteşem, konseptin sınırları içinde asla yersiz hissetmeyen, ancak tür hayranlarını pratikte tezahürat yapacak belli bir ihtişamı koruyan bir korku sarsıntısı. Tüm bunlar, malzemeye uygun olmaktan çok daha fazlası olan diğer oyuncular tarafından çevrelendiğinde bile Gece Kuşları sahnesinin tamamına hakim olan Dastmalchian tarafından deneyimli bir karakter oyuncusunun keskinliği ve kararlılığıyla destekleniyor. Jack Delroy'un bir karakter olarak en ufak detaylarındaki ustalığı, ellerini kavuşturma şeklinden kameraya tecrübeli bir sunucu gibi oynama şekline kadar, ödevini yaptığını ortaya koyuyor ama sonra Dastmalchian daha da derinlere ve karanlıklara gidiyor. Yüzünde sürekli bir acı, korku, ciddiyet ve Jack'in asla tam olarak anlayamayacağı bir derinliğe duyulan gerçek özlem karışımı vardı. Filmin kendisi yasak görüntüleri izlediğimiz hissini yaratmayı başarırsa, Dastmalchian bu etkileyici,
Acı tatlı gözlerin derinliklerinde bir yerlerde bu filmle dünyayı iyiye ya da kötüye değiştirdiğinin çok farkında olan bir yaratıcıyı canlandırmayı başarıyor. Televizyon Gecesi, korku türünün en iyilerinden biri olarak anılacak olağanüstü bir performans. Ancak Dust Malkan'ın gösterisinin tamamı bu değil. Setlerinden kostümlerine, oyuncu kadrosuna ve kusursuz ses tasarımına kadar Late Night with the Devil ile ilgili neredeyse her şey işe yarıyor. Her düzeyde bir mücevher ve şimdiden 2024'ün en iyi yeni korku filmi için yarışıyor.